Tokat'ın Almus Dağları'nda, denizden 1000 metreyi aşan bir yükseklikte, sislerin arasında kurulmuş saklı bir yerleşim vardır. Adı Hubyar'dır. Bu dağ, köyünün merkezinde, çevrede yaşayan insanların asırlardır yüzünü döndüğü, dualarını bıraktığı mütevazı bir türbe yükselir. Türbede yatan kişi ise köye, toprağa ve bir geleneğe adını veren Hubyar Sultan'dır. Fakat Hubyar Sultan'ın hikayesi, bir türbe çevresinde başlayan sıradan bir ziyaret anlatısından çok daha fazlasıdır. Çünkü onun adına bağlanan topluluklar zamanla Tokat'ın sınırlarını aşacak, Sivas'tan Amasya'ya, Çorum'dan Anadolu'nun derinliklerini kuracaktır. Daha da dikkat çekici olan ise şudur: Hubyar Ocağı, Anadolu'daki diğer Alevi ocaklarıyla pek çok ortak değeri paylaşsa da, kendine has erkanı, semahı, ziyaret anlayışı ve toplumsal dayanışma modeliyle belirgin bir kimlik kazanmıştır. Bu yüzden Hubyar'ın izini sürmeye başladığınızda, tek bir insanın biyografisinden çok daha fazlasıyla karşılaşırsınız. Bir dağ köyünün nasıl devasa bir inanç merkezine dönüştüğünü, bir ismin yüzlerce yerleşimde nasıl sarsılmaz bir karşılık bulduğunu ve bazı ritüellerin neden başka ocaklardan farklı bir ritimle sürdürüldüğünü görmeye başlarsınız. Fakat bütün bu köklü geleneğin merkezinde hala tek bir isim durmaktadır: Hubyar Sultan. Peki kimdi Hubyar Sultan? Onun yaşamına dair anlatılanların ne kadarı tarihsel belgelere, ne kadarı yüzyıllardır kulaktan kulağa aktarılan halk hafızasına dayanıyor? Ve en önemlisi, yaşadığı dönem hakkında neden karşımıza farklı tarihler çıkıyor? Bu soruların cevabı bizi Anadolu tarihinin en hareketli, en çalkantılı zamanlarına götürür. Hubyar Sultan'ın yaşadığı çağa dair tek ve tartışmasız bir tarih vermek kolay değildir. Ocak çevresindeki sözlü anlatılar, şecereler ve yazılı kayıtlar farklı dönemlere işaret eder. Ancak araştırmacıların birleştiği ağırlıklı görüş, onun 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın ilk yarısı arasında yaşadığı yönündedir. Bu zaman dilimi tesadüfi değildir. O yıllarda Anadolu, büyük siyasi ve toplumsal sarsıntılarla çalkanmaktadır. Merkezi otoriteyle taşradaki topluluklar arasındaki makas açılmış, Celali ayaklanmaları geniş bölgeleri yakıp yıkmış, kırsaldaki halk güvenlik ve geçim kaygısıyla dağlara çekilmiştir. İşte Hubyar Sultan'ın tarihsel varlığını da bu çalkantılı coğrafyadan bağımsız düşünmek imkansızdır. Fakat onun yolculuğunu anlamak için bakmamız gereken bir başka isim daha vardır: Ali Baba. Hubyar geleneğinde Ali Baba'nın yeri, ocağın temellerini anlamak açısından kilit bir önem taşır. Çünkü Hubyar Sultan'ın el aldığı inanç silsilesi, yetiştiği iklim ve irfan dünyası bizi doğrudan bu köklü ilişkiye götürür. İşte bu noktada karşımıza kilit biri çıkar: Ali Baba. Hubyar geleneğinde Ali Baba, Hubyar Sultan'ı yetiştiren, ona yol gösteren bir rehber olarak anlatılır. Sözlü kültürde bu ilişki çoğunlukla bir mürşit-talip bağı üzerinden aktarılsa da, rivayetler derinleştikçe ayrıntılar farklılaşır. Bu yüzden Ali Baba hakkındaki her anlatıyı kesin bir biyografik veri saymak doğru değildir. Ancak tüm anlatıların birleştiği sarsılmaz bir gerçek vardır: Hubyar Sultan, yolunu tek başına ve sıfırdan inşa etmiş, yalıtılmış bir figür değildir. O, kendisinden önce var olan köklü bir irfan çevresinin, yaşayan bir inanç damarının içinde yetişmiştir. Ancak onun asıl hikayesi, bu okyanustan beslendikten sonra kendi coğrafyasına dönüp Tokat'ın Almus Dağları'na yerleşmesiyle başlar. Peki Hubyar Sultan neden özellikle bu sert, ulaşılması güç dağlık sahayı seçmiştir? Coğrafyaya bakıldığında yanıt kendini hemen hissettirir. Bölge, dönemin büyük tarım merkezlerinden ve ticaret yollarından uzaktır. Yüksek yaylalar, gür ormanlar ve hayvancılığa elverişli geniş otlaklar gündelik yaşamın sınırlarını çizer. Burada tutunan toplulukların ekonomisi ve yaşam ritmi doğrudan hayvancılığa dayanır. Hubyar Sultan'ın etrafında kenetlenen insanların hayatı da tam olarak bu çetin dağ koşullarında biçimlenir.
Fakat onun yaşamına dair en çarpıcı kırılma, tam da bu coğrafyaya kök salmışken bir süre sonra bölgeden ayrılmasıyla yaşanır. Ocak anlatılarında Hubiyar Sultan'ın Osmanlı yönetimiyle temasa geçtiği ve devletle bağlantılı kritik bir görev üstlendiği aktarılır. Bu görev doğrudan Sultan Murad'ın 1638 Bağdat Seferi ile ilişkilendirilir. Tarihler ve belgeler konusunda elbette temkinli olmak gerekir. Çünkü bu bilgi ağırlıklı olarak sözlü hafıza ve ocak kayıtları üzerinden günümüze ulaşmıştır. Anlatılara göre Hubiyar Sultan, sefer sırasında ordunun geçeceği çetin yolların açılması, lojistik ve ulaşımın sağlanması gibi stratejik hizmetlerde bulunmuştur. Eğer bu aktarımın tarihsel bir çekirdeği varsa, karşımıza ezber bozan bir Hubiyar portresi çıkar, dağlarda yalnızca inzivaya çekilmiş, dünyadan kopuk bir derviş değil, döneminin büyük siyasi ve askeri hareketlerinden haberdar olan, gerektiğinde devlet mekanizmasıyla temas kurabilen, etki alanı geniş bir toplumsal lider. Fakat Hubiyar Sultan'ın asıl kalıcı izi askeri bir seferde değil, döndüğü topraklarda kuracağı inanç düzeninde ortaya çıkacaktır. Çünkü onun çevresinde şekillenen pratikler zamanla kendine özgü bir kimlik kazanır. Bu pratiklerin içinde öyle bir unsur vardır ki, bugün bile ocağın adı fısıldandığında akla ilk o gelir, Hubiyar semahı. Burada semah, yalnızca müzik eşliğinde icra edilen ritmik hareketlerden ibaret değildir. Cem'in belirli bir aşamasında katı kurallar ve derin bir edeple yürütülen kutsal bir hizmettir. Hubiyar çevresinde semahın dönüş biçimi, kullanılan ezgilerin yapısı ve adımların ritmi tamamen buraya özgü yerel bir karakter kazanmıştır. Bu yüzden bugün Hubiyar semahı denildiğinde sadece bir halk kültürü öğesinden değil, bir inanç topluluğunun yüzyıllardır koruduğu özgün bir erkandan söz edilir. Ve Hubiyar Ocağı'nı Anadolu'daki diğer yapılardan ayıran benzersiz ayrıntılar bununla da sınırlı kalmayacaktır. Çünkü birazdan cevabı dağların derinliğinde saklı olan çok daha merak uyandırıcı bir soruyla karşılaşacağız. Hubiyar topluluklarında cemlerin yürütülüşü, kurban ritüelleri ve yol hizmetleri neden diğer Alevi çevrelerinden gözle görülür farklılıklar taşımaktadır? İşte Hubiyar Ocağı'nın o özgün kimliğini asıl burada görmeye başlarız. Hubiyar çevresindeki cemlerde dikkat çeken ilk özellik, erkanın, yerel kavramlar ve asırlardır titizlikle korunan belirli hizmet sıralarıyla yürütülmesidir. Özellikle kurban, lokma ve cem arasındaki bağ son derece güçlüdür. Burada kurban, yalnızca sunulan bir ibadet aracı değildir. Bir adak yerine getirildiğinde ya da topluluk adına niyet edildiğinde, kurbanın hazırlanmasından pay edilmesine kadar sarsılmaz bir adalet gözetilir. Lokmanın lokmaya katılması ve eşitçe dağıtılması, meydandaki her canın hak karşında eşit olduğu fikrini somutlaştırır. Üstelik Hubiyar geleneğinde cemler tek bir kalıba sığdırılmaz. Amacına, zamanına ve toplumsal ihtiyaca göre farklı cemler yürütülür. Bunların en hayati olanları ise görgü ve sorgu cemleridir. Görgü meydanında kişinin yalnızca inancı ve ibadeti değil, gündelik hayattaki dürüstlüğü, komşuluk ilişkileri ve ahlakı da teraziye konur. Eğer birisine haksızlık edilmişse, ödenmemiş bir borç kalmışsa ya da bir küslük sürüyorsa, o mesele çözülmeden, razılık alınmadan yola devam edilmez. Tam da bu noktada geleneksel hukukun en çarpıcı kavramıyla karşılaşırız: düşkünlük. Topluluğun temel değerlerini ve insan hakkını ağır biçimde ihlal eden bir kişi, meşveret kararıyla düşkün ilan edilebilirdi. Ancak bu, basit bir cezalandırma ya da dışlama mekanizması değildi. Yoldan sapan kişinin toplulukla ve vicdanıyla yeniden barışabilmesi için bir kapı daima açık tutulurdu. Zarar verilmişse telafi edilecek, hak yenmişse hak sahibine teslim edilecek ve tarafların rızası mutlaka sağlanacaktı. Hubiyar geleneğinin toplumsal gücünü anlamak açısından bu uygulamalar kilit bir rol oynar. Çünkü bu tekkede inanç ile gündelik yaşam birbirinden asla ayrılmaz. Cem'de dile gelen sözün köydeki davranışta mutlaka bir karşılığı olmak zorundadır.
Hubyar Ocağı'nın ayırt edici bir diğer yönü de zengin müzik mirasında saklıdır. Bağlama tellerinden süzülen deyişler ve nefesler, Cem'in her bir aşamasına kılavuzluk eder. Meşhur Hubyar semahı da işte bu mistik bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden Hubyar semahını sahnede sergilenen gösterişli bir seyirlik olarak izlemekle Cem Meydanı'ndaki hakiki manasını kavramak bambaşka şeylerdir. Birinde gösteri ve seyirci vardır. Diğerinde ise özünü meydana koymuş canlar. Bu ince çizgi, Hubyar'ın inanç dünyasını kavramak için hayati önem taşır. Fakat Hubyar Sultan'ın ismi sadece bu erkanla sınırlı kalmamıştır. Halk hafızasında onun etrafında örülen sıra dışı menkıbeler de yüzyıllardır dilden dile aktarılır. Bu anlatıların önemli bir kısmı, bölgenin heybetli zirvesine, Tekeli Dağı'na uzanır. Dağın sarp noktaları, buz gibi pınarları ve adak ağaçları, Hubyar Sultan'a bağlanan efsanelerle kutsal birer ziyaret mekanına dönüşmüştür. Rivayetlerde onun doğayla kurduğu derin sevgi bağı öne çıkar, yabani hayvanları gözetmesi, su kaynaklarını sakınması ve çevresindekilere her canlıya saygıyla yaklaşmayı öğütlemesi sıkça anlatılır. Tüm bu aktarımları birebir tarihsel kayıtlar olarak okumak elbette doğru olmaz. Fakat bu sözlü miras bize başka bir pencere açar, Hubyar Sultan'ın halkın gönlünde nasıl koruyucu, adil ve ulu bir figüre dönüştüğünü açıkça gösterir. Şimdi ise efsanelerin ve anlatıların ötesine geçip çok daha somut bir durağa yöneliyoruz Hubyar Sultan'ın türbesine. Bugün Hubyar köyünün kalbinde duran bu mekan, ocağın geçmişine ve bugününe dair çok kıymetli ipuçları barındırıyor. Peki bu türbe ne zaman inşa edildi? Asırlardır bu kubbe altında hangi ritüeller yaşatılıyor? Ve en önemlisi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından binlerce insan her yıl neden bu dağ köyüne akın ediyor? Hubyar Sultan'ın türbesi, geçmişte kalmış bir hikayenin son durağı değil, bugün hala kalplerin aynı ritimle çarptığı canlı bir merkezdir. Tokat'ın Almus Dağları'nda yükselen bu ziyaretgah, her yıl metrelerce öteden gelen binlerce canın buluşma noktasıdır. Buraya ayak basanlar bir dilek için niyaz eder, lokmasını eşitçe paylaşır ya da kuşaktan kuşağa anlatılan Hubyar Sultan'ın ruhunu bu dağ havasında arar. Fakat bu mekanın asıl sırrı ne taşında ne de mimarisindedir. Asıl anlam, insanların asırlardır buraya yüklediği sarsılmaz inançta saklıdır. Çünkü Hubyar Sultan, anlatılan menkıbeleriyle, türbesine yapılan ziyaretleriyle ve cemlerde yürütülen erkanıyla yekvücut olmuş bir simgedir. İşte tam da bu yüzden Hubyar yalnızca geçmişte yaşamış bir ermişin adı değildir. Bir dağ köyünün adıdır. Bir tekkeden yayılan irfanın adıdır. Bir semahın, bir duanın, bir niyazın adıdır. Ve en önemlisi, koca bir topluluğun öz kimliğini ifade eden güçlü bir aidiyet adıdır. Bugün Hubyar köyüne baktığınızda bir inanç merkezinin sıfırdan nasıl doğduğuna tanıklık edersiniz. Dağın eteğinde kurulmuş mütevazı bir yerleşim, merkezinde Hubyar Sultan'ın türbesi, çevresinde onun nefesiyle biçimlenmiş bir yaşam ve coğrafyalar aşsa da yönünü buraya dönmekten vazgeçmeyen insanlar. Mesafeler ne kadar büyürse büyüsün, hepsinin kalbinde pusula tek bir ismi gösterir: Hubyar Sultan. Ancak bugün Hubyar Ocağı, modern çağın getirdiği bambaşka bir sınavla karşı karşıyadır. Anadolu dağlarından büyük şehirlere, oradan Avrupa'nın dört bir yanına uzanan göç dalgası, köklü yaşam düzenini değiştirmiştir. Bir zamanlar aynı otlakta, aynı cemde yan yana duran ailelerin çocukları, artık İstanbul'un, Ankara'nın ya da metropollerin karmaşasında yaşamaktadır. Bu dönüşüm, geleneği de yeni bir boyuta taşımıştır. Artık mesele sadece cem yürütmekten ibaret değildir. Unutulmaya yüz tutan deyişlerin kayda geçirilmesi, Hubyar semağının özünden koparılmadan geleceğe taşınması, kutsal ziyaret yerlerinin korunması ve yeni neslin kendi kökleriyle bağ kurabilmesi hayati bir sorumluluk haline gelmiştir. Belki de Hubyar hikayesinin en büyüleyici tarafı tam olarak burada gizlidir. Bir zamanlar Almus dağlarında yürüyen bir dervişin adı,
bugün doğduğu toprakların fersah fersah ötesinde yankılanmaktadır. Fakat onun bıraktığı mirası anlamak için efsanelerin ardındaki yalın gerçeğe bakmak gerekir. Orada mutlak güç sahibi hükümdarlar görmeyiz. Zaferler kazanan ordular, görkemli saraylar yoktur. Karşımızda gururla duran bir dağ köyü, mütevazı bir türbe, asırlık bir erkan ve bu ismi şerefle taşıyan insanlar vardır. Ve bazen tarihte derin izler bırakmak için bundan fazlasına gerek yoktur. Çünkü devletlerin sınırları çizilir ve silinir. Köyler boşalabilir, insanlar dünyanın dört bir yanına savrulabilir. Ama bir toplum kendi değişini söylemeye, kendi semağına dönmeye ve geçmişinin adını göğsünde taşımaya devam ediyorsa, o hikaye henüz bitmemiştir. Hubiyar Sultan'ın hikayesi de bitmedi. Bugün Tekeli Dağı'nın rüzgarında onun adı hala fısıldanıyor. Ve Hubiyar Ocağı, Anadolu irfanının en özgün damarlarından biri olarak yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor.